Leonardo'nun bazı resimlerini ters çevirir ve birbirine yaklaştırırsak. Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Tarihin bize ulaştırdığı en mükemmel ve gizemli eser, Son Akşam Yemeği. Leonardo da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri olan bu tablo, birbirinden esrarengiz birçok sırrı saklamakta. Koltuklarınıza yaslanın çünkü tarihin en gizemli tablosundaki sırları öğreneceksiniz. Leonardo da Vinci'nin birçok tablosu bulunmaktadır ve ilginçtir ki bunların birçoğunda bazı ipuçları veya şifreler eklendiği ortaya çıkmaktadır. Resim Santa Maria Manastırı'ndaki 4'e 8 metre boylarında bir duvarın üzerine yapılmıştır. Rahipler buraya gelip yemeklerini yer ve kendilerini Hz. İsa ile aynı ortamda gibi düşünürlermiş. İnanışa göre resim İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini temsil etmektedir. Adını da zaten buradan almıştır. Gizem resmin kendisiyle başlıyor. Çünkü resim tam olarak Mesih İsa'nın çarmıha gerildiği bir freskin yani duvar resminin tam karşısına yapılmıştır. Ressam Leonardo burada bir gün öncesini ve bir gün sonrasını aynı alan içerisinde göstermek istemiş. Resme baktığınızda ortada duran Hz. İsa üzgün ve boynunu eğmiş bir şekilde durmaktadır ve tam karşısındaki resimde de aynı şekilde görülmekte. Boynunu eğmesine sebep olan ise masadaki bir tek kişi, bir hain. Masadaki birçok yiyeceğin yenildiği görülmekte. Yani yemeği bitirmek üzere oldukları bir an. Hz. İsa karınlarını doyuran havarilerine bir açıklama yapıyor ve şunları söylüyor. Hakikatte size derim ki aranızdan biri beni ele verecektir. Bu söylemin hemen ardından herkesin şaşırdığını görebilirsiniz. Çünkü bu aralarında bir hain var demekti. Masadakiler buna anlam verememişti. Bartholomew, James ve Andrew üçü de şaşırmış bir vaziyette. Judas hayretler içinde, onun yanında Peter bir bıçak tutuyor ve sinirli duruyor. Havariler arasındaki Magdalalı Meryem olduğu söylenen kişi boynunu eğmiş durmakta. Bu kişinin Aziz John olduğu da söylenmekte. Thomas üzgün. James şoke olmuş. Philip ise bir açıklama bekliyor. Tadeus ve Matthew Simon'a dönmüş bir cevap beklemekte. Resimde işte tam da o an ve sonrası bizlere aktarılıyor. Fakat görmemizi istediği başka şeyler de var. İşte şimdi bazı sırları bir gösterme zamanı. Hz. İsa bu masadaki biri bana ihanet edecek dediğinde bunu ilk kez öğrenen birinin elbette bir şaşkınlığı olur. Fakat masada Hz. İsa dışında sadece bir kişi boynunu eğmiş ve tepkisiz bir şekilde durmakta. Magdalalı Meryem olduğu söylenen ve İsa'nın bize göre hemen solunda duran kişi. Burada ihaneti Magdalalı Meryem yapmış gibi görünse de aslında onun yapmadığını, belki de sadece o an için üzüldüğünü ya da baygınlık geçirdiğini bize inandıracak başka bir hain olabilir. Judas. Hz. İsa'ya şaşkınlıkla bakan Judas'a baktığınızda sağ elinde tuttuğu para kesesini görebilirsiniz. Romalılar ona bu para kesesini ihanet etmesi için vermiş olabilir. Çünkü ihanetin bir başka göstergesi daha var. Hz. İsa sağ eliyle içeceğine ya da kaseye uzanmaya çalışırken aynı zamanda Judas'ın da uzanmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu büyük bir saygısızlıktı ve havarilerin asla yapmayacağı bir davranıştı. Bazı resimlerde Judas'ın ihanet edeceğini önceden bilen Hz. İsa'nın ona güvenmeyerek havarilerden ayırdığını ve masanın tam karşısına oturtulmuş bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. Birazdan resimdeki korkunç sırlara geleceğiz fakat bunu anlamak için önce resmi incelemeyi bitirelim. Elinde bıçak tutan kişiyi ihanet eden kişi olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu kişi Aziz Peter
ve Hz. İsa'nın en güvendiği insanlardan biri. Onun koruyucusu. Peter burada bıçağını çekmiş ve "Sana ihanet eden de kim? Söyle bana," der gibi davranmaktadır. Hemen arkasındaki James, Peter'i sakin olması konusunda eliyle uyarıyor. Diğerleri Hz. İsa'nın yaptığı açıklamaya şaşırmış durumda. Tabloda anlatılanlar tam olarak bunlarken Leonardo birçok sırrı aslında bu anlatılanların dışına gizliyor. Şimdi resme dikkatli bakın. Hz. İsa ile Magdalalı Meryem'in birbirine uyum içinde olduğunu görebilirsiniz. Üzerlerindeki elbiseler ve bakışları tamamen uyumlu. Bunları bir araya getirdiğimizde ise mükemmel bir uyum içinde oluyorlar. Hazreti İsa'nın elbisesindeki mavinin Magdalalı Meryem'in eksik kısmını nasıl da kusursuzca tamamladığına bakın. Kusursuz olan sadece bu uyumda değil. Başının hemen omzuna düşmesi ve kavuşturduğu ellerinin Hz. İsa'nın ellerinin tam da üzerine gelmesi gibi detaylar yine kusursuzca uymakta. Bunun dışında bazı uç tahminlerde bulunanlar da var. Leonardo da Vinci'nin Judas'ın bir kısmına kundağa sarılmış bir bebek gizlediğini düşünenler bunu Mesih İsa ve Magdalalı Meryem'in mükemmel uyumunun tam ortasına getirildiğinde oluştuğunu söylüyorlar. İkisinin de şefkat dolu bakışları sanki bir bebeğe duyulan hisler gibi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Leonardo'nun bu figürleri daha önceden bir kağıda çizdiğini görüyoruz. Fakat başlangıçta düşündüğünden farklı bir çizim yapmış. Örneğin hain Judas'ı önce masanın karşısına oturmuş bir şekilde çizmiş. Fakat sonrasında bütünlüğü bozduğu için onu havarilerin arasına ama hemen biraz önüne konuşlandırmış. İlk çizdiği eskizde masadakilerin daha farklı üzülme şekillerinde olduğu görülmekte. Bu da Leonardo'nun aklında net bir tablo olmadığını, kararsız olduğunu gösteriyor. Bu gördüğünüz taslak ise hazırlık aşamasındaki önemli birine ait ilk çizimler. Hz. İsa. Tablonun yüzyıllar içinde sürekli restorasyon görmesi bazı şeyleri açıklıyor. Çünkü resmin bazı kısımları sonradan orijinaline bağlı kalınmayarak yeniden düzenlenmiş. Aslında bilerek yapılmış da denilebilir. Judas ilk çizimlerde şimdikine göre daha genç ve daha açık renkte görülmekte. Yüzyıllar içinde yapılan restorasyonda onun hain olduğunu bilenlerin Judas'ı daha çok gölgede bırakarak onu diğer havarilerden ayırmak istedikleri görülmekte. Bu açıkça görülebiliyor. Tabloya geniş bir açıdan baktığınızda tam ortada bir boşluk olduğunu görürsünüz. Dikkatinizi çeker. Hz. İsa tam da iç açıları mükemmel olan bir üçgen şekil içerisinde konumlandırılmıştır. Leonardo matematiği sever ve tablolarında kesinlikle kullanırdı. Hz. İsa'yı tam merkeze alan Leonardo, çizgileri mükemmel derecede ayarlayarak resmi gerçekçi kılmış. Duvara eğer uzaktan bakarsanız içeriye birebir uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Leonardo'nun bazı sırları günümüzde yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Aynalar. Aynalama yöntemini bazı resimlerde kullandığını görüyoruz. Bu resmin diğer boyutunu görmemizi sağlıyor. Leonardo aynalama yöntemini kullanmamız için bize apaçık bir ipucu bırakmış. Masadaki düğüm. Masa örtüsüne bakarsanız sadece sağ tarafta düğüm olduğunu görürsünüz. Solda yoktur. Solda neden çizilmediği yıllarca düşünüldü fakat bunun bizim için bir ipucu olduğu açıktı. Aslında Leonardo resmi ters çevirmemizi ve masa örtüsündeki düğümü tamamlamamızı istemiş. Böylece sakladığı bazı sırları olduğunu ve bunları bulmamızı da istemiş. Resmi ters çevirip incelersek yeni bir boyut kazandırmış oluruz. Üçüncü boyut. Leonardo'nun bazı resimlerini ters çevirir ve birbirine yaklaştırırsak resimde yeni bir yüz oluştuğunu ve bize doğru baktığını görürüz. İşte tam da bu noktada son akşam yemeğinde bu yöntemi uyguladığımızda Leonardo da Vinci'nin bu tabloya kendini sakladığını görüyoruz. Bu gerçekten heyecanlı olduğu kadar korkutucu da.
Bunu Da Vinci'ye benzetmeyenler ya da rastgele oldu diyenler de var. Fakat Leonardo sırlarla dolu zeki birisi ve bunu yapmış olabilmesi oldukça doğal. Korkunç olan ise bu resimde gizlenen başka bir şey. Şeytani bir varlık. Bunun sadece bir rastlantı olabileceğini de düşünmüşler fakat bazı detaylar sanki bilerek yapılmış kadar mükemmel. Aynalama yöntemi Mesih İsa merkez alınıp kullanıldığında ellerini iki yana avuç içleri açık bir şekilde masaya koyan, boynuzları belirgin bir şekilde ortada olan birini görüyoruz. Ellerini avuç içinde açıp sanki başlayabilirsiniz der gibi durmakta. Özellikle parmaklarının bu derece sivri görünüyor olması oldukça şaşırtıcı. Leonardo'nun dini görüşü konusunda net bilgiler yok. Şeytan figürünü buraya saklamış olması ona inandığı anlamını da verebilir. Fakat tabii ki bunlar sadece birer teori. Bu tarz sırların tabloya saklanmış olması araştırmayı seven insanlar için oldukça heyecanlandırıcı ve gizemli. Tablolara saklanmış sırlar bununla kalmayacak. Devamının gelmesini isterseniz bu videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Ben Nigma. Çözmem gereken daha çok sır var.